Evet, merhabalar. Kaldığımız yerden devam. Karşımızda GTS 300 Super. Siz hep motorların dıştan görüyorsunuz. Güzel güzel grenajlı hallerini, boyalı hallerini. Ama herkes bu şekilde motorun içini, kullanılan malzemesini görmüyor. Bunu size göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi çift radyatörlü, su soğutmalı, tek fanlı. Buraya da bir fan takılıyor yine. Aynı şekilde şu an fanı sökülmüş durumda. Kullanılan motor beyni, kullanılan sigortalar ve rölelerin olduğu ve yine motor elektronik enjeksiyon beyni, sigortaları, röleleri bu şekilde. Burada soğutma sıvı kabı var. Kontak bölümü. Yine diğer röleleri. Bunlar hortum tesisatı. Görüyorsunuz, gidiş ve dönüş. Radyatörden geliyor. Düzeltiyorum. Depodan gelen su hortum vasıtasıyla geliyor burada. T çatalla beraber. Pompa vasıtasıyla da, pompası da burada. Bu depodan gelen olduğu gibi T sonrası pompa. Pompadan da geri dönüşte tekrar basıyor. Pompanın çıkışı bu taraftan geliyor ve buradan radyatörlere dağıtarak üstten giriyor, alttan çıkıyor, tekrar aradan geçiyor, diğer radyatöre giriyor. Bu şekilde bir hem yer mesafe uzamış oluyor, hem çift radyatör önden yemiş olduğu havayla, buralardan almış olduğu havayla da doğrudan soğutmasına yardımcı oluyor. Şehir içerisinde de yaz mevsimlerinde durduğunuz zaman da bu pervaneler aracılığıyla, fanlar aracılığıyla soğutma işlemi gerçekleşiyor. Burada ABS fren beyni var. Siz fren yaptığınız zaman bunu algılayan beyin buradaki ABS beynine de sinyal gönderiyor ve anında tetiklemeler başlıyor. Burada sinyal buzzer'ı var. Yine bilgisayar bağlantı soketleri var. Bu görmüş olduğunuz akü. Akünün üzerindeki koruma. Ve burada da yine soketi de mevcut. Bağlantı soketi. Yine arka tekere giden ABS beyninden gelen fren hortumları dağılımı. Stop lambasını söktüğünüzde bu şekilde bir stop. Bu da plaka aydınlatması için plaka soketi de burada. Sinyalleri sökmesi basit. Çıkarıyorsunuz. İç tarafından ayarlanabilir, yine bir amortisör konulmuş. Biraz ince ve ufak. Burada da aküden gelen ve marşa giden, beyine giden kablo demetleri ve soketleri görüyoruz. Buradan aynı zamanda motor bloğundaki marş motoruna da gidiyor bu kablolar. Sistem aslında basit. Hazır buraya görmüşken sinyalleri nasıl sökeceğinizi, burada tırnakları var. Tırnaklar vasıtasıyla bu sinyallere basarak sonrasında da buradaki vidayı sökerek ulaşabilirsiniz. Bu sinyali ön taraftan da sökmesi zor. Mecburen buradan almanız daha kolay. Burada kontağın kilit mekanizması var. Direksiyonu çevirdiğinizde kilitlenmesi için bu şekilde buradaki kontak kilit vasıtasıyla, bakın direksiyon kilidi. Gördünüz mü? Bu da buradaki çekmeceyi açıyor. Siz butona bastığınız zaman, buraya bastığınız zaman bu basma hareketini algılıyor ve bu şekilde buradaki çekmeceyi itiyor. Şimdi burada böyle bir tel var. Bu acil yardım teli diyebiliriz biz bunu. Nedir acil yardım teli? Biliyorsunuz bagajı elektrikli seri altı. Bazen bunun içerisinde de bir motoru var. Elektrikli bagaj motoru. Açtığınız zaman bu normalde kalkıyor. Ama kalkmadığını düşünün. Motorun bozulduğunu düşünün. Açamadığınızı düşünün. Böyle durumlarda bu teli çekerek, bakın teli çektiğim zaman
ses geliyor ve buradan bu koltuk kalkıyor. Şöyle. Şu an tek elle beceremedim ama tel o işe yarıyor. Mekanizma çalışma sistemi bu şekilde. Diskler teker içine konumlanmış. Bu çok sorulan bir şey. Siz motoru çok sıkıştırdığınızda, motorda fazla yağ olduğunda ya da uzun süre yağ değiştirmediğinizde motor içerisine konan motor yağı buharlaşmaya uğruyor. Buharlaşan yağ buharı bu kazan içerisinden geliyor. Aynı zamanda şanzımanın da yağının ve motor yağının buharlaşması kazan içerisine geliyor. Çoğu kısmı emilerek içeriye giriyorken ağırlaşan yağ buharı yağ olarak bunun içerisinde duruyor. Bu radyatör, varyatör pervanesi rahat hava tahliye edebilmesi için burada bir kanalı var. Bunlar motor takozları. Yine burada enjeksiyon var. Enjeksiyon beyni de içeride. Motor Vespa bildiğiniz gibi demir şase. Mal böyle. Ne ön fren sistemi. Ne kullanılan amortisör standart. Bunda gördüğünüz gibi çelik fren hortumları var. Şurada bir ara verip şu teli çekip size bagaj seli altından da göstermek istiyorum. Evet, bu teli çektim ve seleyi açabildim. Sele altı bu şekilde yarım kaskınızı rahatça alabildiği gibi bazı küçük tam kaskları da alabiliyor. Size motorun iç kısmını koltuk altında, buraya da göstereyim. Üst kapak, bu yağ buharından bahsetmiştik az önce. Bakın, hava filtre kazanına giden yağ buhar hortumu bu. Diğer taraftan bunun içerisinde termostat var. Motorun termostatı burada bulunuyor. Bu enjektöre giren yakıt giriş hattı. Bu da bu motorun enjektörü. Biraz ışık yakayım. Evet. Enjektör soketi. Enjektöre giren yakıt hattı. Bu da aynı şekilde motorun enjeksiyon beyni de burada bulunuyor. Konjektör, gelen alternatör elektrik hattını, yani motorun sağlamış olduğu elektrik aküye giden ve bunun ayarlanması, akünün sabit voltajda kalması, aşırı voltajın kapatılması gibi. Sistem bu şekilde. Derli toplu, güzelleştirilmiş. Yine bu gelen alternatör için kullanılan röle, aşırı voltajda sistem kendisini kesiyor. Burası yakıt deposu. Yakıt deposu dolumu buradan. Daha önceden bu yakıt depoları bu arka kısımda oluyordu. O yüzden de sele altı biraz ufak kalıyordu. Sele altından kazanım için artık depolar yan tarafa taşınıyor. Son olarak da gelelim buraya. Bagaj aydınlatması burada. Bilgisayar bağlantı soketi de burada. Şöyle göstereyim onu da. Bunu çıkardığınız zaman alt soketli bağlantımızda buradan yapabiliyoruz. Bir bağlantı noktası da aşağıda var. Bunun haricinde boğaz kelebeği burası. Marş motoru da aşağıda. Ürün bu şekilde. Arkası çift amortisörlü. O az önce bahsettiğim bagaj açma teli, bakın buraya çekiyor. Biri sistemin bahsettiğim elektronik açma için şu arka tarafta, ama manuel açabilmeniz için de bu teli çektiğiniz zaman, bakın şöyle göstereyim, sesi de geliyor. Şu an tam açık olduğu için açmıyor, ama bunu kapattığınız takdirde göstermiş olduğum telle selenizi açabiliyorsunuz. Vespa GTS 300 Super bu şekildeydi. Egzoz bağlantısı, burada katalizörü ve içeride de bir tane oksijen sensörü var. Şurada parlak renkli görünen kablonun olduğu yerde bunun oksijen sensörü.
Teker üstü çamurluk tutucumuz burada. Yağ dolum haznesi de burada. Egzozu sökmesi çok basit. Bir vida, iki vida ve bloktan çıkan vidayı sökerek egzozu alabiliyorsunuz. Ya da boğazdan ayırmak istiyorsanız bu vida artı arkadaki iki vida ile beraber sadece susturucuyu alabilirsiniz. Yağ filtresi de içeride bulunuyor. Buji erişimi çok kolay. Buradaki bu buji değil. Bu motorun su sıcaklığını ölçen termostat sensörü diyebiliriz buna. Bujisi diğer tarafta olması lazım. Son olarak onu da göstereyim. Şu an buradan gösteremeyeceğim size. Şu. Bak burada piposu var. Bunu gergin çünkü biraz şu an kablosu. Bobinden gelen. Bobini de bu. Ateşleme bobini. Bujiye giden. Beyinden kablosu geliyor. Bobin gerekli ateşlemeyi ne de oranda yapacağını hesapladıktan sonra şu aradaki kablo aracılığıyla buradan bujiye gönderiyor. Sistemin çalışması da bu şekilde. Kanalda motorlarla ilgili birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünle ve motorlarla alakalı yorumlarınız varsa da bunlara da yazmanızı rica ediyorum. Yazın ki cevap vereyim. Burada da değişik motorlarla yine sizlerle olacağız.